Kraliçem, Kraliçem, kraliçem. nasılsınız? Vallahi diyorum ki Serdar'a, gidiyorum. Kraliçenin yanına gidiyorum. Gel, gel dedim. Gelinim gelsin dedim. Kralımı bir tek seninle paylaşırım. Gerçi amma çapkın kral o da be dizide. Dışarıda sen, sette sen, evde ben. Budur. Başkası olmaz. Başka iş yapmasın o. Dizimizi Yapacak bir yapmasın. şey yok. Evet, gerek yok. Gerek yok. Prens yeter. Yeter. Prensle ev tamam. Yeter. Durmuyor da adam bir şeyler yapıp duruyor. Serdar. Canım Serdar Orçun özledim seni. Buradan bu kadar ama. Daha fazlası yok, şımarma hemen. Bu kadar. O güzel gözlerin ışıldamaya başlamasın, hemen böyle bir şeyler yapma olduğun yerde. Çipil çipil. Çok seviyorum kocanı. Evet. Şanslısın. O da seni çok seviyor. Aynen, biliyorum karşılıklı. O da çok şanslı. Onu da yüzüne söylemiştim bunu. Ben sizin ilk birlikte olduğunuzu duyduğumda bir çığlık atmış olabilirim sette. Çünkü ben sizi benzetiyorum da birbirinize. İlk sezonu çekiyordunuz. Evet. Dedi Hatırlıyorum. ki, evet. Ceyda'ya söyledim bugün dedi. Evet. Geldi bana dedi ki ben aşık oldum. Dedim ki kime? Dedi Ece. Çok net hatırlıyorum o günü. Çok mutlu oldum. Ve böyle sonra da son sezon geldi. Son sezon. Dedi ben evleniyorum. Ben bir daha bir çığlık. Sus kimse bilmiyor. Ama dur dedim, böyle mi söylenir? Benim gibi bir kadına bu böyle mi söylenir? Sen neredeydin? Niye gelememiştin? Of ya, çocukları Amerika'ya götürmüştüm. Evet, yazları gidersin sen hep bir Evet. Amerika'ya. Olsun. Ama baktım. Yani naklen yayın gibi oldu biraz. Dedim gelin güzel, mis gibi. Ah dedim deli güzel danslar yapılmış. Ne güzel dans ettiniz Bir be. bir şeyler oldu. Çok tatlıydınız. Vallahi. Yani askeriyede, daha önce de söyledim, bir askeriyede bir düğün. 200 kişiye bir şaka hazırladık. Kardeşim, yayıldı bütün Türkiye'ye. Çok utandık önce. Sonra da dedik ki tamam, herkes bu kadar eğlendiyse ne güzel yani. Biz de eğlendik, herkes eğlendi. Tamam, yapacak bir şey yok dedik Net yani. olarak izlerken şunları yapmış olabilirim. Ya, Dolayısıyla sosyal medyada Erik Dalı'nda siz oynarken sanırım hepimiz böyleydik. Aynen. Dolayısıyla da mutluluğunuz ve aşkınız Erik hepimize. Dalı diye search edince biz çıkıyoruz zaten Evet. şu anda. Daha iyi bir ikili düşünemiyorum. Evet. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Teşekkür ederim Her canım şey benim. Senin de gönlünüze öyle. göre olsun. Ama tabii ben sizinle ilgili şöyle bir şey de düşünüyorum. Oyunculuğuna bayıldığım iki insan, yani sanatçı kimliğine de bayıldığım iki insan olarak şahane bir birliktelik oldu. Tesadüf müydü bilmiyorum ama Serdar'dan sonra senin yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik, üretmek, yaptığın filmin ödüller alması, bu biraz ben şeye çok inanırım. Özel hayattaki huzur ve birlikte üretebilmenin kimyası. İşte yazdığını bir Serdar'a atıp bak oluyor mu deyip o vizyondan bir geri bildirim almak. Böyle bir şey hayal ettim ama doğrusunu temize Ya, geç. tabii ki yani ben onu yazarken de hep tabii ki ona sunuyordum, okutuyordum. İlk o okuduğu bittiği zaman. Ama bence ne oluyor biliyor musun? Tam tersi oluyor. Yani sen kendini bulduğun için düzgün bir birlikteliğin oluyor gibi hissediyorum ben. Doğru Yani söylüyorsun. zaten tam tersinden oluyor o iş gibi geliyor. Onu bulduğum için ben üretmeye başlamadım. Yani ben zaten hayatımda öyle bir evreye girdiğim için onu buldum gibi hissediyorum ben. %100 haklısın. Evet. Hı hı. Ama şöyle bir şey de hissim yani. Sen zaten üreten, ben senin bu kadar kültürlü bir kadın olduğunu bilmiyordum açıkçası. Tanıdıkça öğrendim. Bu kadar çok kültürlülük, bu kadar çok birikmişliğin karşılığı da var ya bu sefer hayat arkadaşında. Bu bana iyi geliyor fikren. Yoksa yazdığını verdin ve baktın çok güzel olmuş deyip geri verdiği zaman... Yok değil. Yani biz Onu demek sosyal istedim. olarak ya çok bir match oldu. O yüzden insanlar bence bu kadar seviyorlar bu birlikteliği. Evet. Yani sosyal olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak Bilgi. yani her konuda bir matchlik durumu orada görüyorlar zannediyorum. Hakikaten zaten bizim arkadaşlıktan buraya evrilen hikayemizde hep bu şekildeydi. Yani biz böyle birbirimizi bir yerde görüp böyle deliler gibi aşık olmadık. Yani biz zaten böyle hayatlarımız yavaş yavaş iç içe örüldü, bir araya güzel. geldik. O yüzden ben hiç düşünmezdim yani bir arkadaşlıktan böyle bir şey evrileceğini. Hiç de inanmazdım. Derdim ki kesinlikle önceden vardır böyle bir şey, olamaz derdim yani. Ama hani oluyormuş da aşkın tanımı nasıl? Nasıl bir aşk? Hah. Yani ilk 72 saatten sonra yavaş yavaş azalmaya başlayan bir şey mi? Yoksa gerçekten ilmek ilmek ördüğün ve beraber yapılandırdığın bir şey mi? Yani aşkın tanımı benim için değişti. Yaşla değişiyor ama. Ya %100 ya. Değil Ben mi? artık bir daha ayaklarım yerden kesilsin isterim.
ne böyle kalbim o kadar büyük çarpsın isterim. Kız o da güzel be. Ay yok, çarptı da ne oldu ya, boş ver. Yani bu sakinlik çok güzel yani. Sakinlik ve dinginlik ve böyle için neşe ve neşe. Anladım. Yani neşe. Ben bunu seviyorum şu an. İhtiyacım olan şey bu. %100 ben seninle Evet. aynı sayfadayım ama o kalp çarpıntıları, o heyecanlar, o aslında şey işte lise, üniversite yani ondan bahsediyoruz. Orada da ona Tabii. ihtiyaç var Ya yani. şimdi de yaparsın, şimdi sen de yaşamışsındır. Şimdi de Tabii. olur ama yani o geçiyor ve o ihtiyaç gerçek değil. Yani o gerçek aşk Evet, değil yani o bende biraz ihtiyaç. geçmemiş olabilir. İyi, süper. Evet. Ama bazen mesela geçen bir kafede Serdar'a dedim, böyle tuvalete girmişti. Böyle kapıdan böyle Hah. çıktı, tamam mı? Böyle oldum ve dedim ki heyecanlandım seni görünce. Dedi ki gerçekten mi? Yani böyle sevindi. Dedim ki evet, yani bir anda mesela karşılaşınca onunla heyecanlandığım oluyor ama öyle kalp çarpıntılarıyla yaşamak diye bir şey yok tabii ki yani. Evet, ben o heyecanda da çarpıntı diyorum galiba. Benim de oluyor çok sık o. Güzel güzel, İşte hepsi sabah güzel. Güçlü böyle hazırlanıyor, işe gidecek. Bir de şıkır şıkır giyinir o, hep böyle çok bakımlı ve şeydir böyle. Merdivenden bir iniyor, böyle oluyorum. Allah'ım geliyor. Yani o Ha, o kadar. ay, ay diye böyle A, nefesimin süper. kesildiği anlar çok oluyor yani ve o zaman daha yaşadığını hissediyorsun. Bana iyi geliyor. Ama bence sen üretirken de böyle hissediyorsun. Evet, aynen. Birçok yerden besleniyorum. Yani o duygular, sadece partnerlik ilişkimle gelmiyor Evet, bence bana. bu da Evet. tuzu biberi oluyor. Evet. İyi de bir lezzet katıyor diye Evet, evet. düşünüyorum. Şimdi Ece, 1000 Evet. kere anlattın. O yüzden 1000 defa da anlattığın şeyi bir kere daha anlat demeyeceğim. Kısaca özet geçeceğim. Babanın mesleği sebebiyle siz çok gezdiniz, Evet. değil mi? Evet. Dolayısıyla ama yurt dışı gezdiniz. Yurt dışı da gezdik, Yurt evet. dışı da Hı hı. gezdiniz. Sen sunuculuklar yapıyorsun, şahane yapıyorsun. Bayılıyorum senin sunuculuk Ha. tarafına da bu arada. Çok beğeniyorum paylaştığın videoları. Daim olsun. Çok Sağ keyifli olasın. gidiyorsun bence orada da. Ve ilk orada akıcı İngilizcene şahit oldum ben senin. Hımm. Ve dedim ki Allah'ım ne kadar güzel. Çünkü Hımm. ülkemizde İngilizce bilen sunucu sayısı çok az. Ve çok etkilendim. Ve bu kaynağın sebebini de senden öğrenmek isterim. Hımm. Çünkü duruşunda da bir Avrupa dokusu var. Bunu da açıklarız. Son dönemde yanlış anlaşılmışsın. Bunu hemen düzelt. Yanlış anlaşılmamışsın. Sen doğru anlatmışsın. Yanlış anlamak isteyenler sosyal medyada bunu yanlış anladıkları şekilde yaymayı tercih etmiş. İnanmak isteyenler inanır, inanmak istemeyenler inanmaz. Dolayısıyla önce bir bu sendeki bu hissettiğim Avrupa dokusu, Hımm. bilgilerinde ve tavrında ve üretiminde de var çünkü Ya, ve Avrupa yabancı dilin gücünü öğrenmek Anladım. istiyorum. Şöyle, yani, evet, babam ateşelik yaptı, subaydı. Biz birkaç tane yurt dışı görevi yaptık. Babamın çok yabancı dili vardı. Tabii. O da kendi kendini yetiştirmiş bir adam. Yani, çok böyle bir mahalleden geliyor. İkisi de Karagümrük, Fatihli. Ben de Fatih doğumluyum. Fatih'in Fatih olduğu Fatih'in zamanlar. evet, yani, tam böyle Vefa Stadı'nın oradaydı, yani, onların da doğup büyüdüğü yer. Aynı apartmanda tanışıyorlar karşılıklı fakat babam Deniz Lisesi'ne giriyor. Başarılı bir subay oluyor ve yurt dışı görevlerine gidiyor. Şimdi babam bize derdi ki benim, toplumda böyle bir sıçrama olamaz derdi. Yani, arada bu kadar büyük bir sıçrama olamaz. Yani, ben o Karagümrük'teki çocuktan 3 dil bilen bu insana evrildiysem sizin göreviniz, abimle bana söylüyor, dünya vatandaşı olmak. Bize sürekli böyle söylüyordu ve ben de tamam baba falan diyordum ama adam bunu kafamıza bir şekilde Kazıdı. kazıya kazıya hani bunu yapmış. Benimle çok küçük yaştan itibaren İngilizce konuşuyordu evde. Daha sonra da yurt dışı görevlerine gittikçe ve beni hep istikrarlı bir eğitimim olması için işte Amerikan okullarına veriyordu filan. Derken daha sonra ben konservatuvara Londra'ya gittim. Orada biraz aksanımı değiştirdim ama Tabii. yine, bu sefer İngilizcem artık gerçekten ana dilim haline geldi. Yani İngilizce ve Türkçe arasında benim için çok bir fark yok. Yani bir metin okurken hangi dilde okuduğumu fark etmiyorum çoğu zaman. Müthiş bir şey. Yani bilingual dediğimiz 2 dilli Aynen. büyüdüm. Yani Almancam ve Fransızcam da var biraz. Ama hani bu Avrupalı olduğum anlamına da gelmiyor. Yani Ama bir orada şekilde eğitim aldın ya. eğitim tabii aldım. Uzun yıllar yaşadım. 7 sene Londra'da kaldım. Ben İngiltere Türk çift vatandaşım bu arada. Ama hani yaşamayı da tercih etmiyorum. Burada yaşadığım için de çok memnunum yani. Bunu da Evet. baştan söyleyeyim. Hiç gidip tekrar geri dönüp orada yaşamak gibi bir derdim de yok. Ama ben ne hissediyorum biliyor musun? Bak sana özetleyeyim olayı. Ben yakın zamanda bekarlık evimi taşıdım. Bunu Depoyu da açtım. soracağım, bu videoyu da soracağım. Hangi videoydu o?
evine veda ettiğin videoyu. Ah, Onu ayrı aman. soracağım. Ya orada işte depodan bütün fotoğraflar çıkıyor. Çocukluk fotoğraflarımız bilmem ne ve ben kendime şöyle şaşa kaldım yani. İnsan kendine şaşa kalır mı yani? Şaşırır mı? İnanamıyorum yani. Bir bakıyorum mesela 94 yılında Köln'de yüzme yarışındayım. Allah Allah diyorum. Benim, evet benim, o da benim. Bir bakıyorum Karadeniz Ereğli'de Turgut Reis İlkokulu'nda, ilkokul 3'teyim. Bir bakıyorum işte Gölcük'te anaokulundayım. Bir bakıyorum Pakistan'dayım ve ilkokul 4'teyim ve Urduca bir konuşma yapıyorum. Hindistan'dayım, Velangiri Dağları'nın eteğinde bir aşramdayım ve muz yapraklarının üzerinde yemek yiyorum. Yani bir bakıyorum işte Londra'da konservatuvardayım, İskoçya'da bir oyundayım. O sırada yani UNESCO'nun bir oyununda oynuyorum, başrol oynuyorum İskoçya'da, Lyceum Theatre'da. Diyorum ki bunların hepsi ben miyim? Gerçekten ben miyim? Yani ben de şaşırıyorum. Sanki 10 tane değişik hayatım olmuş da hangi birini ben anlatayım? Ben Avrupalıyım. Karadeniz Ereğli'deki kız ne yapsın? Yani o da var ama. Yok zaten Avrupa dokusu var dedim. Evet, evet. Avrupalısın demedim. Aynen tam işte oradan. Dokunuşlar var yani Ben o programda aslında onu demeye çalışıyordum. O bana dediler ki işte erik dalından açtın ama sen pek erik dalı bir insan değilsin. Ama benim erik Bence dalı öylesin. sevmediğim anlamına gelmiyor yani bir yandan da filan. Bence bir tarafın net olarak erik dalı. Evet yani. Net Mesela söylüyorum ben göbek sana. atmayı çok severim ama bana Evet. yakıştırılmaz. Bir tarafında ben Fatih görüyorum bir Evet. dayılanma, bir raconsal bir Yani. tavır var. Yani bir dakika var yani. Ama Evet. bir tarafında da evet bu saydığın Evet. bütün o kadim bilgilerden gelen bir sükunet var. Bu tarafta o İngiliz hali var. O da var. O da var. Ama işte şimdi anne olarak bir şey soracağım. Evet. Benim en büyük hayalim çocuklarımı böyle yetiştirmek ama bunu tabii yapamam, imkansız. Ne oluyor tezahürü? Bu kadar çok ülkede Taşınmanın. büyümek, bu kadar çok dil bilmek, bu kadar insan tanımak. Bence her ülkede bir arkadaşın var gibi Kesinlikle oluyor. var. Beni köksüz zannederler. Halbuki ben her yerde birine köklenmişimdir. Evet. Benim Pakistan'dan da arkadaşım var hala. Yani düğününe de gittim. Çok kıskanıyorum şu an seni. O da gelecekti düğünüme mesela gelemedi. Yani benim her yerden köklenmişim. Ya şöyle biz Ağustos ayında askeri şura açıklanır. Ağustos ayına yakınsa mesela ben böyle arkadaşlıklarımı, flörtlerimi falan böyle bir askıya alırdım. Çünkü şura geliyor. Ah, Yani benim için yani güvenlik kurulu toplanıyor. Diyorum ki ya nereye taşınacağız acaba? Yani baba var mı bu sene tayin falan? Yani her sene, 6 ayda bir. ah. Ya bu bir köklenme ihtiyacı çok hissettirdi. Ben çok melankolik biriyim. Yani mesela bu yüzden benim böyle çok hüzünlüyümdür. Ama Eşyaya haklısın. çok bağlanırım, mekana çok bağlanırım. Aa bak mesela eşya hiç insana çok. bağlanmazmışsın gibi gelmişti. Şimdi öyle bir şey ki içimde böyle 2 tane. Bir tanesi diyor ki yok bu benim annemin bilmem nelerden aldığı bardak. Öbürü de diyor ki hiçbir şey gerçek değil. Yani ikisi de var bende ve sürekli bir çekişme yani. Çatışma. Beni yoran şey bu aslında. İçimde böyle ben çok o anlamda çok huzurlu ve dingin biri değilim. Ama çok farkındalıklıyım Ceyda. Çok Yani güzel hep ya. düşünüyorum bunu. Ben bu yüzden böyle hissediyorum. Tamam. Peki bunu düzeltmem gereken bir şey var mı burada? Çevreme zarar veriyor mu? Kendime zarar veriyor mu? Yani bunları düşünür, taşınırım. Zarar vermiyorsa ağla gitsin. Yani. Çok iyi. Biraz Tam da benim yaşa. kafa. Evet. Ne yapayım yani? Peki burada hemen sıçraya gideceğim. Yanlış anlaşıldığın yer senin aslında biçimsel olarak tabii ki Casting. hepimiz için geçerli Yani. olan keşke olmasaydı diye de hep dilediğimiz yani keşke bizim ülkemizde dünyada olduğu gibi her oyuncu her rolü oynayabilse. Ama biz bu sınırlar içinde maalesef bu özgürlüğe sahip Orada da değiliz. casting var. Orada Var da ama var. gene de bir şey var. Ya şimdi her oyuncu Alan daha geniş. Evet yani her oyuncu kapasitesi dahilinde. Eğer fırsat verilirse esnetir castingini. Evet. Yani bizde bunu esnetmek diziden bahsediyorsak ama bak. Televizyon dizilerinden Televizyondan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Yani ben sinemada ve tiyatroda çok güzel roller oynadım. Ama televizyonda genelde üst sınıf, ekonomik olarak üst sınıf insanları oynuyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey buydu. Orada bir şaka yaptım. O şakada kullandığım kelime yüzünden böyle oldu. Bizim sektörümüz evlerine girdiğimiz, konuk olduğumuz için herkesin üzerinde bir fikrinin olduğu,
Fakat iç işleyişi aslında çok az insanın bildiği bir meslek. Yani kimse bizim seçiliş süreçlerimizi bilmez, sözleşmelerimizi bilmez, hak edişlerimizi bilmez, sigortalılık koşullarımızı bilmez. Yani kimse bizim aslında geri planda ne yaşadığımızı bilmez. Evet. Ama herkesin söyleyecek bir lafı vardır. Çünkü evlerine konuk oluyoruz, yapacak bir şey yok hani. Yani biz bir casting sürecinden bahsediyoruz. Aynen. Yani Seninki de bambaşka bir hikaye yani. Nereye yani tıpkı evriliyor? en çok transformasyon geçiren oyuncu kimdir dünyada? Kadın belki diyelim ki Meryl Streep diyelim mesela. Aynen. Mesela o da hani 25 yaşında birini oynayamaz ya. Casting bu. Yani yaş, işte kilo, boy, genel Aşkım tipoloji, bir köy kadınını plastik. oynayabilmek için de Evet, tonlarca plastik makyaj yapılıyor Meryl Streep'in yüzüne. evet, Sırf Meryl Streep oynasın diye aldıkları evet. aktrisi deli gibi plastik Tabii. makyajlarla Yani ben orada dönüştürebiliyorlar. oynayamıyorum demiyorum aslında. Yani bunun bana fırsatını vermeleri zor ve bunu anlıyorum. Çünkü Evet. onu doğalında şak diye o role oturttuğunda oynayacak biri var. Ama yani bana o fırsatı vermek için beni tanıması lazım, bana güvenmesi Evet, bir lazım de sinema filmi vesaire. olması lazım Sinema onun. filmi. Sinema filmlerinde oynadık sahnede. Çok değişik şeyler oynadık. Tabii. Yıllarca sen izlemişsindir mutlaka, Tabii ki. gelmişsindir, İzlemem mi? gitmişsindir filan filan yani. Cebinde ilginç bilgi olmayacak da ne olacak? Söyle bakalım, program bitti. İlginç bilgi. Evet. Valla masalarda sattığım bilgi değil mi? Buyurun. Şimdi yazacak mıyım? Hayır, sonra da küçük not yazacağım. Bir de fotoğrafımızı çekeceğim. Yoğun bir kapanış. Şimdi bir dönem şeyi söyleyebilirim. Bir dönem ben para kazanmak için daha gençken dünyaca ünlü pilates master hocaları geliyordu Türkiye'ye o dönem. Tamam. Mesela Rael falan gibi böyle pilatesin kurucularından. Ben onların çevirmenliğini yapıyordum simultane. Yani hocalara master class veriyor. Ben de çevirmenliği yapıyorum. Şunu hiç unutmuyorum ve bana inanılmaz mantıklı geldi. Dedi ki adam tabii ki sporunuzu yapın. Özellikle kadınlar sıkılaşın, kas yapın istediğiniz kadar. Fakat kolunuzun altını asla sıkılaştıramazsınız. Böyle bir dünya yok. Madonna'nınki de sallanıyor dedi. Ben gördüm dedi. Madonna'nınki de sallanıyor. Bu dedi memenin dokusundadır. Bu dedi düz kas değildir. Buradaki kasla buradaki kas aynı şey değil. Çünkü dedi hayatta bir kere belki kullanılacak. Belki de hiç kullanılmayacak bir şey için üretilmiş. Orası o şekilde. Hamile kaldığında kadın çok kaliteli, rafine bir yağı biz buraya depolarmışız. Buraya. Evet. Kıtlık olursa memeye buradan bebeğe yağ çekmek için. Dolayısıyla istediğin kadar orayı kas yapmaya çalış. Bir yere kadar. Yani kas var burada tabii ki yok Valla değil. Ebru Şallı'nın var, ben gördüm. Ya tabii biraz var yani ama Var. onun da yine de bir şurasındaki kas gibi değil. Ama evet, bu Tuzluk. beni Ha şu. şöyle farklı Hani şöyle sallarlar ya böyle yavaş. Merhaba, kraliçe niye böyle yapıyorsun sanıyorsun? Ay Hemen bir sağlıklı olun fotoğraf. boş ver. Aynı fikirdeyim. Şöyle. Ne Ama yazayım? bugüne dair bir şeyler, artık kısa filmleri Sadelik. yazan sen. En yüksek gelişmişlik Bende yok o. düzeyidir. Oy bende yok. Gerçekten. Sende var görünüyor, Ama bende hayır yok. öyle dedin demin ama içsel sadeliktir aslında var. önemli olan. O var. Yani Tiny House'unda sade bir hayat yaşadığını ben gördüm Evet, o öyle. mesela. Bizim çenemiz durmaz ha. Siz şey yapın. Biz buradayız. Bir bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Biz devam edelim burada birazcık daha. Hoşça kalın. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir demiş Leonardo da Vinci. Sevgili Ece, tüm zarafetinle programıma konuk olduğun için sana tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sevgili Ece sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sade her şeydir.